Evet, görüyorsunuz dostlar, midye çeşitleri. Bir sürü çeşit midye var. Akşam yemeği için şöyle bir dışarı çıktık. Biraz dolaşıyoruz. Benim kıyafetim zannedersem burada pijamaymış arkadaşlar. Ta öyle söyledi. Biraz güldü kıyafetime. Dedim ben Türkiye'de bile pijamayla dışarı çıkardım. Hala böyle kıyafetimi birazcık gülüyor ama galiba pijama almışım ben kıyafet diye. Olsun. Nasıl olsa her yerde, tüm dünyada turistiz. Şimdi bir yemek yiyeceğiz dostlar. Bir akşam yemeği yiyeceğiz. Burada sokak yemekleri sadece banh mi ya da pho'dan oluşmuyor. Aynı zamanda deniz ürünleri de var. Ve deniz ürünlerinin satıldığı bir sokak yemeği var. Daha doğrusu tezgahlar var. O tezgahlara doğru ilerliyoruz. Bakalım ne yiyeceğiz? Not only hot pot. Many kind of beef. Here? Yes, many kind of beef. This place. Yes. Burayı tercih ettik. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Evet, görüyorsunuz dostlar, midye çeşitleri. Bir sürü çeşit midye var. İrili ufaklı bir sürü midye ve salyangozlar var. Bakın şunlar yengeç gördüğüm kadarıyla. Daha önce bahsetmiştim. Bu Mekong Deltası tarafından çoğunlukla geliyor. Bunun büyüğü var arkadaşlar da. Bu enteresan bir yengeç. Bakın. Bakın, kurutulmuş ahtapotlar. Yani böyle çeşit deniz ürünü tezgahta görüyorsunuz. Şimdi birini seçelim. Olmadı böyle belki bir çeşit yaptırırız bir ihtimal. Bakalım. Bugün herhangi bir lüks restoran değil. Daha böyle halkın içerisinde tezgahların olduğu, sokak tezgahlarının olduğu ve şu şekilde bakın dükkanların olduğu bir noktadayız. Ablalar yemeklerimizi yapıyorlar. Buna annau diyorlar bu yemek kültürüne. Birazdan göreceksiniz. Vem, hao, okmo, sodong, birkaç tane daha. Bunları seçtik. Gülüyor yalnız. What was his name? Sodong. Soyun. Soyong. Soyun. Arkadaşlar komple yanlış söylemişim. Sodong değil, Soyong. Soyong. It's good. Em lại. Yine bol miktarda çinko, amino asitler, omega 3, bunların hepsine yükleniyoruz vücuda. O yüzden spora başladım dostlar. Yani çünkü çok fazla deniz ürünü tüketiyoruz. Bu sefer de fazla çinkodan, fazla böyle karidesin vermiş olduğu trigliseritten korkuyoruz. Thank you very much. Okmo dedikleri deniz salyangozu. Yanında gördüğünüz yeşilliklerde deniz börülcesi arkadaşlar. Yani hepsi denizden çıkıyor. Deniz börülcesi ve deniz salyangozu. Vietnam yemek kültüründe yin yang kavramı çok önemli. Mesela soğuk olan salyangozu böyle dengeleyebilmek için sıcak olan, yani diğer enerji, yani soğuk enerji olan yin'i dengeleyebilmek için yoğun bir sarımsak kültürü. Çünkü sarımsak da yang enerjisi içerisinde. Böyle enteresan, enerjiyle de bağlantılı bir mutfak arkadaşlar. Çok enteresan bir hikayesi var. Yani hemen hemen her yemeğin hikayesi var. Her yemeğin bir mitolojisi var. Her yemeğin sosyolojisi var, antropolojisi var. Gerçekten de çok zengin. Vietnam yemekleri böyle sadece karın doyurmak için fast food tarzında, hamburger gibi saçma sapan böyle Amerikan kültürünün yemekleriyle hiçbir alakası yok. Tam tersi inanılmaz derin, gerçekten de Asya yemeğin içerisinde olduğunuzu, Asya kültürü içerisinde olduğunuzu her yemekte hissediyorsunuz. Bu noodle'ın üstüne midye koyduk. İçinde zaten şöyle salyangozlar vardı. Bakın göstereyim size. Şöyle görüyor musunuz? Zaten salyangozlar vardı. Çok lezzetli arkadaşlar. Böyle deniz yosunları, deniz ürünleri ve noodle.
Of, of, of. Muhteşem. Kolayı unuttum yemeğin güzelliğinden. Evet. İlk defa yiyorum arkadaşlar. Çok lezzetli. Çok lezzetli. Böyle ıspanak da değil. Yani o tür bir şey ama daha yoğun. İsmi Bir Sao. Bir Sao diye geçiyor. Noodle? Hả? It's Noodle? noodle? Yeah, noodle. Bir Sao? What is Bir Sao? Misao. Misao is noodle with object. Object. Salyangozun içini yiyorum şu anda. Çok güzel ya. I will do it. So you can show. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Ben şöyle bir tanesini alıyorum ve ağzıma atıyorum. Çok güzel dostlar. Wonderful. And you can, Yes, yes. you can use it. Like this? Really? Here, like that. Arkadaşlar bunu içine çek diyor. Böyle etimsi bir şeyler geliyor. Sanki ilik gibi. Do you want to make it? I will video for you. Söyleyemiyorum. Wham! Yeah. Wham! Sıcak. Bayağı bildiğiniz midye bu. Fish sauce, fish sauce. Okay. Okay. I like that. Yes. Arkadaşlar bu gerçekten de zor. Yani kolay değil. Muhteşem. Hayatımda yediğim en güzel midye diyebilirim size. Fıstıklı, sebzeli, tereyağı konmuş sanki ve midyeyle karışmış. Şu yağı görüyor musunuz? Şu yağı. Yani yağlı, fıstıklı, sebzeli bir midye. Şu dökülen fıstıklarına bakın. Bu da farklı bir midye türü. Şimdi acıyı bastık arkadaşlar. Yani şu anda bütün acı sosları bastık. Allah'ım. Cennet gibi. Yemin ediyorum cennet gibi. Deniz ürünlerinde inanılmazlar arkadaşlar. Deniz ürünlerinde inanılmazlar. Balık, istiridye. Hani denizden babam çıksa yerim diye bir laf var ya. İşte burası için geçerli. Bunun adı hell. Bunun adı hell. Aslında istiridye zannedersem. Çünkü ona çok benziyor.
peynir çeşidiyle kaplıyorlar. Üstüne de tereyağı koyuyorlar. Tam olarak bu güzellik çıkıyor ortaya. Bu da yemekten sonra meyvemizdi. Jackfruit dedikleri. Aslında çok yoğun ve çok ağır bir mutfak arkadaşlar. Yani hele gecenin bu saati için tamam sağlıklı, müthiş fazla protein, omega 3, vitamin A hepsini görebiliyorsunuz. Ama gerçekten de çok ağır. Arkadaşlar bu ziyafete toplam 500.000 VND verdik. Her şeyiyle toplam 500.000 VND. 2 kişi tıka basa deniz ürünleriyle doyduk. Midyeler, istiridyeler, bir sürü şey. Ve toplam 500.000 VND. Mıt. Say again. Mıt. Jackfruit'un Vietnamcasını bana öğretiyor. Mıt. Tıka basa doyduk ve gerçekten de 2 kişi yani bayağı fazla yedik. Neredeyse 1 saat yemek yedik yani öyle söyleyeyim. Tabaklar geldi gitti. Neden bu kadar ucuz diye sordum. Çünkü sokak yemekleri direkt köylüye bağlı kooperatiflerden bu ürünleri alıyor. Yani direkt köylüye bağlı, Vietnam köylüsüne bağlı, Saigon çevresindeki noktalardan, oradaki kooperatiflerden bu ürünleri alıyor. Sosyalizmin farkı bu. Yani köylü gerçekten de milletin efendisi.